denedik ve sonunda yayına bağlandık. Kusura bakmayın Evet. dostlar. Sevgili Onur Akay, ünlü sanatçı ve medyanın son zamanlarda en çok öne çıkan ismi Onur Akay. Ve şimdi sizlere de bir sürprizi var Onur Akay'ın. Hepsini konuşacağız. Sevgili Onur, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Bilal Özcan TV'de olmak çok güzel. Tüm izleyicilerinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Mutlu bir diliyorum efendim. Değerli dostlar, Mert Ramazan Demir konuşacağız. Soruyorsunuz. DM'den de çok soru geliyor. Afra Saraçoğlu ile ilgili de sorularınız geliyor. Hepsini konuşacağız ve magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeleri hepsini konuşacağız. Bu arada sizlerin sorularına da cevap vereceğiz. Bekliyorum ki biraz sayınız artsın diye. Biraz daha sayı artınca hemen içeriğimize geçeceğiz. Bu arada moderatör Caner burada mı acaba? Moderatör Caner burada mı? Peki dostlar. Onurcuğum, günler nasıl geçiyor? Keyfin nasıl? Çok güzel Bilal abicim. Zaman zaman özel sahne programlarının köşe yazılarıyla, şiir, beste çalışmalarıyla diyor Bilal abicim. Tabii bugün de özel bir gün. Onun yoğunluğu var. Çarşamba günü ve Perşembe günü 2 gün yaptığım için Perşembe günü canlı yayınınıza katılamadım. Sizlere yine büyük bir ara oldu. Bir haftadır yayınımız olmadı geçen hafta Cumartesi'den böyle. Özledim. Bugün kısmet oldu. Bugün de program var. Yayından tabii daha sonra geç saatlerde. Bugün rahat olduğum için canlı yayınımızı yapabildik Bilal abicim. Evet, sevgili Onur Akay, yoğun temposu arasında vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Üzerinize afiyet. Biraz üşütmüşüm. Evet. Çok geçmiş Dostlar, olsun. Şifalar dilerim. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dostlar, bugün çok önemli bir gün. Özel bir gün. Onur Akay'ın da söylediği gibi. Bugün sevgili Zeki Müren'in doğum günü. 1996 yılında kaybettiğimiz Türk müziğinin, Türk sanat müziğinin en önemli ismi Zeki Müren'in yeri doldurulamadı. Zeki Müren'in bugün doğum günü. Ve yıllar önce sevgili Onur Akay bir fikir ortaya atmıştı değerli izleyenler. Demişti ki bugün Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık her sene Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlansın demişti. Ve onun bu fikri çok büyük karşılık buldu. Hem toplumda hem ilgili kurumlarda, TRT'de ve diğer radyolarda ve müzikle ilgili konservatuvarlarda çok güzel karşılık buldu. Kabul edildi ve literatürlere de o şekilde geçti. Bugün olarak sözü sana bırakayım, sen anlat lütfen Türk Sanat Müziği Günü'nü. Evet Bilal abicim, ne güzel anlattınız. Öncelikle Zeki Müren'in, sanat güneşimizin doğum günü kutlu olsun ve Türk Sanat Müziği Günü kutlu olsun. Kendi öz müziğimizi yani herkesin bugünü kutlu olsun diyorum. Tabii Bilal abicim, 27 Mart'tı. Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Ben Tiyatrolar Günü var, Şairler Günü var, birçok gün var. Neden kendi öz müziğimizin, Türk sanat müziğinin bir günü yok diye düşündüm. Ve şöyle bakınca gökyüzünde bir sürü yıldız var ama güneş bir tane. Türk sanat müziği, sanat camiamızda da bir tane güneş var. O da sanat güneşi Zeki Müren. En önemli sanatçılarımızdan biri olduğu için onun olabilir diye düşündüm. 6 Aralık çünkü ölüm yıl dönümü değil, doğum günü olmalıydı. Sanat güneşinin doğduğu gündü. Türk Sanat Müziği Günü öylelikle doğmuş oluyor gibi bir fikirle müzik ekranlarından bunu tüm Türkiye'ye duyurdum. Neden bizim kendi müziğimiz yok? Gelin hep beraber her sene 6 Aralık'ı Zeki Müren'in doğum günü, Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlayalım. Hem Zeki Müren'in doğum günü, Zeki Müren'in şarkılarını okuyalım, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini okuyalım. Hep beraber böyle kutlansın istedim, duyurdum. Zaten TRT stüdyosundaki tüm seyircilerin alkışıyla
Daha sonra basında yer aldı Bilal abicim. Çok dikkat çekti. Severlerin dikkatini çekti. Gruplar açıldı. Senetikçe kabul gördük. Üniversitelerin panellerinde Türk sanat günleri düzenlendi. Konserler verildi ve hala da veriliyor. Zeki Müren'in doğum gününü kutlarlarken Türk sanat müziği kutluyorlar Bilal abicim. Ne 14. kez kutlanıyor bugün. çok 14. kez. Evet, ilk 2012 yılında Ne çabuk ilk geçiyor de ya. benimle Aydınlık Gazetesi fark ederek gelerek röportaj yaptı. Bir sayfa ayırdı. Ve öylelikle de Türkiye'ye, sonra tabii NTV'den TRT'ye, bütün Radyo Alaturka'ya, Türk sanat müziğiyle ilgili her yer benimle bu konuyla ilgili röportaj yaptılar senelerdir. Ne kadar güzel. Çok güzel bir düşünce. Onur Akay, zaten senin fikirlerini herkes çok beğeniyor. Zaten yaratıcı bir insansın, şairsin, bestecisin, söz yazarısın. Dolayısıyla çok güzel üretimlerim var. Bu da onlardan biri. Bu da senin bir eserin. Hakikaten bunu akıl etmen, düşünmen, Türk sanat müziğinin değerini bulması açısından çok önemliydi. Biraz Tekrar bakıyorum Zeki Müren'in özgeçmişlerinde olsun, de olsun ve ansiklopedilerde bazı önemli Türkçesinin kaynaklarında Zeki Müren'in yazılan her yerde doğum günü olan 6 Aralık'ta Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlanıyor. Onur Akay'ın önünde yazıyorlar. Zeki Müren'in özgeçmişinde anılmak da bana sonsuz mutluluk tabii ki. Çok güzel, çok güzel. Tekrar tekrar tebrik ederim ve dostlar, bugün aynı zamanda Onur Akay medya ve sanat ödüllerinin açıklandığı gün. Onur Akay bu önemli yıl dönümünde, bu önemli günde, sevgili sanat güneşi Zeki Müren'in doğum gününde her sene aynı zamanda hak edenlere Onur Akay medya ödüllerini seçkin bir jüri tarafından tespit edilen ödülleri şahıslarına verildiğini açıklıyor 6 Aralık'ta. Biraz sonra bu konuyu da konuşacağız ve Evet, sizlerin de çok sevdiğiniz isimler de bu ödülleri büyük jüri tarafından hak ettiler. Bu ödüllere layık görüldüler. Hepsini konuşacağız, değil mi Onur Akay? tabii hepsini konuşacağız Bilal abicim. Sürprizler de var. Çok özel bir sürpriz var. Biraz önce ödül alan biriyle konuştum. Bir şey söyledim. Hepsini anlatacağım. Az sonra diyeyim. Evet. Evet, biraz sonra o konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Dün gece Taşacak Bu Deniz dizisi vardı. Herkesin beğeniyle Evet. izlediği. Afra Saraçoğlu'nun da izlediğiniz diziler var mı sorusuna, Mustafa Ağdağ'ın, gazeteci Mustafa Ağdağ'ın sorusuna, evet var. Mesela Taşacak Bu Deniz'i çok beğenerek izliyorum. Oyuncuların emeğine sağlık diye cevap vermişti. Dün gece Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 9. bölümü vardı. 9. bölümde, yani 2 ay, bir haftada Türkiye'nin zirvesine yerleşti dizi. 9. bölümde Türkiye'nin en çok izlenen, en yüksek reyting alan dizisi olmayı başardı arkadaşlar. Uzak Şehri, Kızılcık Şerbeti'ni ve diğer dizilerin hepsini geride bıraktı. Taşacak Bu Deniz. Ve elbette bu başarı oyuncuların, yönetmenin, OGM'nin, yapımcının, öyle değil mi sevgili Onur Akay? Bilal abicim, Romalı Perihan geldi. Geldi mi? Ne Aa, güzel. teşekkürler. Zeki Müren'in de dostuydu Romalı Perihan. Allah rahmet eylesin. Doğru. Romalı Perihan'ın hayranı mı acaba kendisi? Romalı Perihan'ı çok seven biri mi, yoksa yakınları mı acaba? Onur, ben geldim evlat diyor. Çok teşekkürler Romalı Peren, katkılarınız için. Zannedersem tabii ki onun bir hayranı olması lazım Onur Akay. Evet, Değil mi? Sevgili Romalı Peran'ı kaybettik çünkü. Onun ismini, nickini kullanan bir hayranı olabilir. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Sevgili Onur Akay,
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu yükselişiyle ilgili e, ne diyorsun? Yani herkesin bu diziyi beğenmesi ve ailece seyredilebilen kalitede bir dizi hak ettiği bir başarı mı sence? Ne düşünüyorsun? Tabii Bilal abicim, hak ettiği bir başarı. Senaryo çok iyiymiş. Sizden de duyduğum ve izleyenlerden, bir tek sizden değil, çevremizdeki izleyenlerden de duyuyorum. Herkes birbirine e, Bilal abicim tavsiye ediyor o diziyi izlediği. Zaten işte e, reklamdan çok bu tavsiye en önemli şeydir. Kitabı da sattıran odur. Eskiden albümleri de sattıran oydu. Mesela aman Allah'ım nasıl PR'ler yaparlardı, satmazdı bazı albümler. Hiçbir reklamı olmayan, sadece piyasaya sürülmüş un kapanında bir albüm, eski yıllarda kaset Bilal abicim, hepsinden çok satardı. Herkes birbirine önererek. O zaman internet yok, bir şey yok. İşte bu, o bak izle mesela, hanımlar aralarında, günlerinde, ne bileyim, buluştuklarında, telefonda konuşurken ben bunu izliyorum, izle, çok güzel diyor mesela. İşte böylelikle reytingler her hafta katlayarak arttı. Ee, tabii ki Afra Saraçoğlu da şimdi o diziyi çok beğendiğini, takip ettiğini söyleyince daha da çok reytinglere etki edecek. OGM'de biliyorsunuz Afra Saraçoğlu, Bilal abicim. Bu da OGM'nin dizisi. Zaten doğum gününde onların hepsi böyle hazırlanmıştı. Neyse, Afra Saraçoğlu bölümüne gelince onları anlatacağım, bazı şeyleri. Evet. Afra Saraçoğlu'nu ve Mert Ramazan Demir'i, sevdiğiniz oyuncuları doya doya konuşacağız arkadaşlar. Bu arada Romalı Perihan demin e, gelen arkadaş, katkıda bulunan arkadaş, geçen yine böyle geldiğinde sevgili Onur Akay, senin olduğun yayınlarda geliyor bu arkadaş, mesaj yazıyor, süper chat yolluyor, yorumu yolluyor ve hep sana takılıyor. Yani senin adını anıyor mesajlarda mutlaka. E, Senin tanıdığın birisi, bir arkadaşın ya da eskilerden bir hatıran olan birisi olabilir mi? Yani Romalı Perihan'ın çevresinde de, rahmetlinin çevresinde olan birisi de olabilir. Hiç böyle bir düşündün mü? Vallahi ben de bilemiyorum Bilal abicim. Bir ismi olmadığı için sadece Romalı Perihan yazıyor. Ama Romalı Perihan'la biz televizyon programlarına konuk olduk. Programlara gittik. Bebek'te hemen cadde üstünde otururdu. Ben Ortaköy'de, Gider biliyorsun miydin Bilal abicim. evine gider miydin? Tabii, tabii o Bebek'teki eve. Onda Orada kalır Gönül mıydın? Bir Yazar da dakika. oturdu o Bir dakika. apartmanda. Bir dakika, ben gazeteciyim. Bir soru sormam lazım. Onda kalır mıydın? Misafir olur muydun Romalı Perihan'da? Hayır, kalmazdım, fakat e, mesela altta bir tatlıcısı var. Onun sevdiği şey var. Oradan o şekerlemeler vardı. Alır çıkardım, kahve içerdik. Ve televizyon programlarına birlikte konuk olduk. Böyleydi. Şekerlemeleri şekerlemeleri Romalı Perihan'a sen mi yediriyordun? Kendi ellerinle mi ikram? Nasıldı yani aranızdaki Yani muhabbet? giderken alırdım ona. O sevdiğini bilirdim. Yani hemen Bebek şeyinin tatlıcısı var orada. Bebek Oteli'nin karşısı da diyebiliriz mesela. Biliyorum orayı. Öyleydi. Biliyorum. Evet, evet. Evet. Orada şimdi çok güzel yine böyle şey satılıyor. Antep fıstıklı, ne derler ona, Evet, burma gibi böyle şekerler satılıyor. Çok güzel. Bol Antep çok fıstıklı. çok Evet, evet. güzeldir. Evet, evet. Ben de işte gittiğim zaman oradan alırdım. Hemen yanında da bir Kanuni dostumuz, bir ressam. Biraz üstte de e, yine başka bir dostumuz oturuyordu. Gönül Yazar da o apartmanda oturmuş Doğrudur. Doğrudur. daha Gönül önce. Yasar Bebek'te oturmuştu. İlk ilk Doğrudur. zamanları, çok eski yıllarda tabii. Orada fasıllar yapardık tüzel villalarında. Bebek sırtı. Şarkılar söyleriz. Havuzlu bir ev. İşte orada da bir dostumuz var. Böyle bu şekilde çok anılarım vardır Bebek'te.
Evet, sevgili deminki arkadaşım Hepsini Romalı kaybettik. Ferhan. Hepsi vefat etti o çevreden Bilal abi. Onun için onlardan biri olacağını da sanmıyorum. Ressam Kanuni, başka eve gittiğimiz arkadaşı gene Perihan Hanım'ı da sever. Hepsi vefat etti Bilal abi. Romalı Ferhan'ın kızı var mıydı acaba? Kızı olabilir mi? O, Onu hiç bilmiyorum. Ben hiç e, tanışmadım. Sevgili Romalı Perihan, Romalı Perihan'ın ismini kullanan arkadaş, kendini tanıtırsan çok mutlu oluruz. Ve Onur'a, sevgili Onur Akay'a bu ilginiz, bu sevginizin kaynağını da anlatırsanız çok mutlu oluruz. Belki oradan da bir bomba bir şey çıkabilir. Bir Yani şey ben gazeteciyim Onur, kusura bakma, ben deşerim yani aşk ararım, başka bir bağlantı aşk. ararım, geçmişe doğru. Evet, Yani kusura bakma. evet. Eee, Gönül yazarla imam nikahlı evliyim diye çıkmıştı küçüklüğümde de. Bilal abi. Ama Romalı Perihan'da hiç öyle bir şeyler yok olmadı, muydu? çıkmadı. Peki. Caner Evet. merhaba. Merhaba moderatör, sevgili moderatör Caner. Eee, Caner, ara sıra sen uyarıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlara rica ediyorsun. Şimdi Beğen tabii yapmaları. ona da hoş geldin diyelim Caner'e de. Evet. Bilal abicim, şimdi ben bir de ölenleri duyuruyorum. Şu karikatür dergileri de beni sürekli yazıyorlar. Karikatür çiziyorlar. Arkama Azrail'i koyuyorlar. İşte 2026'nın ölüm listesine aldı mı diye falan Allah. yazıyorlar. Böyle de Romalı Perihan'da arada gelince insan korkuyor da yani. Evet acaba kendisi. Ama Allah herkese gecinden versin diyelim. amin. Peki. Taşacak bu denizi konuştuk. Uzakşehir ne yazık ki son bölümünde 2 puan kaybetti. Benim Rating olarak kameramda mı bir rahatsızlık var? Silebilir mi yazmışlar. Belki de bugün o kadar çok arayan oldu ki beni oralar lekelenmiş olabilir. Şimdi e, daha mı iyi şimdi oldu? daha iyi oldu objektif. Demin biraz daha sanki grenliydi. Ben Allah Allah. Evet. şimdi daha iyi oldu. Ben ışığa yordum ama e, Belki de o- ışıktan da olabilir. hmm, evet ama yok şimdi iyisin. İyisin. Evet. E, Uzak Şehir dizisi her kategoride rating sıralamasında 2'şer puan kaybetti. E, Ben bunu tabii ki şeye yoruyorum arkadaşlar. Yani bir evde Uzak Şehir dizisinin içinde biliyorsunuz senaryoda bir kadının 2 tane kocası var. Bu bizim Türk örf adetlerine uyan bir şey değil. İnsanlar o yüzden kimin oğlu bir de işte adam kimin babası o bir tane adam var yaşlı bir adam kimin karısı kocası e, kimin şeyi amcası belli değil karma karışık ensest ilişkiler insanlar arasında aile içinde bunlar çok antipatik tabii aklı başında aileler Uzak Şehir dizisinden uzaklaşıyorlar. O yüzden de böyle aşağı doğru gidiyor dizinin reytingi. Ama taşacak bu deniz hakikaten takdiri hak ediyor diyelim. O konuyu kapatalım. Sevgili Onur Akay, bu akşam e, şey mi sahne programım var değil mi? Evet Akçay'da Bilal mı? abicim, Akçay. Türk Sanat Müziği günü özel konseri. Çok güzel. Dört bir arada birleşerek verdiği bir konser. Türk Sanat Müziği Günü'nü ve Zeki Müren'in doğum gününü kutlayarak Zeki Müren bestelerini okuyacaklar. Ben de arada misafir olarak sahne alacağım. Çok güzel. Evet. Halil Ergün sevdiğimiz bir sinema sanatçısı. Yıllar çok çabuk geçiyor. 79 yaşına gelmiş. Bir damarı tıkalı kontrollerde, sağlık kontrollerinde ortaya çıkmış. O yüzden acil olarak kendisine Berat'cığım yine birdenbire ses gitti. Neden acaba? ses Hiçbir bir şeye azaldı. dokunmadım ama sizi zor duyuyorum. Şimdi senin ses bir ara bir azaldı bizim kulağımıza gelen ses. Ama şimdi tekrar normale geldi. Benim sesimi zor mu duyuyorsun? Orada mısın Onur Akay? Evet, evet. Duyuyor musun? Benim sesim geliyor size sanırım. Güzel geliyor.
güzel geliyor. Yaprak Dökümü dizisinin babasıydı Halil Ergun, ailenin babasıydı. Bir stent takıldı, anjiyo oldu kendisine. Geçmiş olsun diyoruz. Son zamanlarda Halil Ergün'ün içinde bulunduğu Onur Akay, son zamanlarda Halil Ergün'ün içinde bulunduğu bir haber silsilesi yayınlanıyordu. O da şu: Yaprak Dökümü dizisinde kızı olan oyuncular Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün'ü arıyorlar mı, aramıyorlar mı? Aramıyorlar, vefasızlık filan. Yani böyle magazin olur mu ya? Uğraştıkları şeye bak ya. Ve hakikaten bunu e, Onur Akay, sevgili Onur Akay, sevgili Onur Akay, Onur Akay yayından koptu. Evet, yani yıllar önce çekilmiş, oynamış bir dizi arkadaşlar. Nereden baksanız 10 seneden fazla, 12-15 seneden fazla olmuş bir dizi Yaprak Dökümü. Tamam, çok büyük iz bıraktı, çok seyredildi, çok sevildi bir dizi ama o dizide rol gereği kızı olan oyuncular, babayı oynayan oyuncuyu bugün arasalar ne olur, aramasalar ne olur? Bunun haber değeri olur mu ya? Allah aşkına, bu haber diye konuşulur mu ya? Sevgili Onur Akay istek yolladı. Aldım Onur Akay'ı. Geliyor şu anda. Geldi Onur Akay. Çok güzel sesli. Herhalde internetten kaynaklandı. Sonra da düştü Bilal abicim. Herhalde internetten kaynaklandı. Sevgili Onur Akay, ne diyeceksin? Yani Halil Ergün'ün Yaprak Dökümü'nde kızı olan oyuncular, kızını oynayan Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen bugün onu arıyorlar mı, aramıyorlar mı? Vah vefasızlar, niye aramıyorlar? Böyle haberler yapıyorlar. Ya bunu yapanlar da işte Hürriyet filan gibi gazeteler yayınlıyorlar bunu haber diye. Habertürk, Sabah. Böyle bir şey olabilir mi ya? 15 sene önce yayınlanmış bir dizinin içinde rol gereği kızı olmuş filan yani oyuncular. Yani bunun neresi haber diye. Aramasalar ne olur? Bugün Halil Ergün'ü aramasalar ne olur? Gerçek kızı olur da aramaz, vefasız dersin. 2000, 2010, 2006 yılında başladı. 2006 değil mi? Bak kaç sene? 20 sene, 19 sene. Neredeyse 20 olacak seneye. Yani Bilal abicim. İlk Evet, sezon 2000 edilmişti. Ee, tabii ki aradan 20 sene geçmiş, yani 20 sene sonra şarkıları, dizileri nostalji yeniden bile çekiyor. Yeni kişiler yeniden bir Yaprak Dökümü çekebilirler bile yani, ki Aşk-ı Memnu diye film, Bihter diye yaptılar bile, değil mi Bilal abi? gerçekten O da işte 2008'di. Ama ben Halil Ergün'ü arayabilirler yani, duysalar bir rahatsızlığını, bir şey olsa ararlar, niye aramasınlar? Saygı duyulan oyuncumuz çünkü doğru. piyasada. Yalnız da yaşıyor. Böyle, evinde müze olmasını istiyormuş diye duydum. Evet, Öyle bir vasiyet varmış. Zaten evet, müze gibi. evet, müze gibi ev. Evet, çok düşkün e, ressamlara ve yapılmış resimlere Evet. düşkünlüğü var. Her odası resimlerle dolu. E, yapılmaması lazım öyle bir haber. Nereden biliyorlar aramadıklarını? Yani Halil Ergün söyledi mi acaba? Yani vefasızlık var dedi mi? Zannetmiyorum öyle bir laf söylediğini. Sormuşlar ona, işte arayan arıyor, aramayan aramıyor demiş. İşte hayat akıp gidiyor demiş. Böyle yuvarlak bir cevap vermiş. Tabii. Evet, Onlar da evlendi. Çocukları oldu. Değil mi? Hepsi dizilerde oynuyor. Setler. Gerçi Fahriye Evcen oynamıyor ama diğerleri oynuyorlar. doğru. Doğru. Peki Halil Ergün'e geçmiş olsun diyelim. Bu piyasa biraz da vefasızdır Bilal abicim. Vefasızlık var tabii, çok Yani var. Çok var. O bir gerçek. öyle adam, yani dizi biter bitmez hemen ilişkisini kesen, dizide işte mecbur yüz yüze bakıyor, görüşüyor, rolünü yapıyor ki neler duydum ben. Usta oyuncuları saatlerce sette bekleten
jönler veya başları diyeyim biliyorum yani. Onlar zaten başrolden çok düşük ücretler alıyorlar. Bir de çekileceği zaman 4 saat gelmeyenler çok yani zorluk çekti karakter oyuncuları aslında. Çok doğru söylüyorsun Onur Akay. Sevgili özel abonelerim, özel üyelerim, Dilek Şenyurt geldi Almanya Frankfurt'tan. Gördüm biraz evvel burada kendisini. Merhaba Dilek. Caner burada, hem moderatörüm hem özel üyem. Ve Caner'in üzerinde çok yük var. Antilerle uğraşıyor bir yandan da. Kötü yorum yazanlar var, onlarla uğraşıyor bir yandan da. Kolay gelsin Caner. Dostlar, beğen yaparsanız sonra unutabilirsiniz. Beğen yaparsanız, tabii beğeniyorsanız memnun olurum. Bana da yorgun diye yazdılar abi, yorgun musunuz diye. Keyfiniz yok mu? Yok, keyfim yerinde, hiçbir sorun yok. Sadece biraz bugün çok yoğun, telefon trafikleri olsun, çalışmalar, provalar, onun vardır. Belki o yansıyor. Evet. Akşam da sahne var, daha hazırlanamadım. Ondan dolayı da olabilir. Kuaföre gidilecek bir sıklıklar var Bilal abi. Tabii. Olabilir tabii. İnsanların günü gününe uymuyor. Yoğun olduğun günlerde de başka türlü hissedebiliyorsun. Abone Ben olmadan... hazırlanamadım bile size. Yani bugün hazırlık bile yapamadım. Bunlardan dolayı. Yok hiç fark Türk etmez. Sanat Müziği Günü olduğu için sanat camiasından arıyorlar. Onur Akay Medya'dan ödül alanlar sürekli arıyor. Evet. Doğru. Abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız da çok mutlu olurum dedikten sonra, sevgili Onur Akay, bu Onur Akay Medya Ödüllerinden bahsetsene. Bu sene kimlere gidiyor bu ödüller? Evet. Bilal abicim 7. kez veriliyor ve Onur Akay Medya'nın 12. yılı bu sene. 12 yıldır yayında. 2013 yılında yayın hayatına başlamıştı. Biz Türk sanat müziğine, kültür sanata da çok yoğun ilgi gösteriyorduk. Aynı zamanda da engelli dostlarımızın haberlerini de yapıyorduk. Onlara yardıma ihtiyacı olanlar vardı bazı şeylere. İlaç olsun, işte tekerlekli sandalye olsun, onların haberlerine destek veriyorduk. Türkiye genelindeki engelli vakıfları bize birden 2 yıl üst üste yıl medyası ödülünü verdi. Sonra biz de onları oylarıyla ilk olarak başladık sanat camiasına ödül vermeye ve ben bunu 6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü'nü de önerdiğim, Türkiye'de bundan 14 sene önce Zeki Müren'in doğum müziği günü olsun, kendi öz müziğimizin bir günü olsun diye önerdiğim için hadi bugün verelim dedik ve Zeki Müren büyük ödülü verelim Çok dedik. güzel. Benim yine böyle bir buluşum oldu. Türkiye'de ilk defa Zeki ödülü verildi. Çok Bu da işte senelerdir 7.sini veriyoruz bu sene Bilal abicim. Zeki jüri başkanımız Bülent Ersoy'du. Bu Bülent Ersoy ve jüri başkanlarımız ve jüride çok değerli sanatçılar ve bestekarlar, şairler, gazeteciler, konservatuvar hocaları yer aldı. Zeki Müren Büyük Ödülü geçen sene Muazzez Abacı'ya verilmişti. Bu sene Emel Sayın'a verildi. İşte Muazzez Abacı'yı kaybettiğimiz için de her sene kaybettiğimiz bir sanatçıyı da sanatçısı ödülünde anıyoruz. Geçen sene İnci Çayırlı Ses Ödülü vermiştik. Bu sene de kaybettiğimiz efsane isimlerden Muazzez Abacı Ses Ödülü verdik bile. Hem böyle işinin duayen sanatçılarını, kaybettiğimiz duayen isimleri anarken değerli günümüzün başarılı sanatçılarını ödüllendiriyoruz Bilal abiciğim büyük bir jüriyle. Çok güzel, çok anlamlı. Seda Çok güzel. Gökadar, TRT'nin çok değerli sanatçılarından Seda Gökadar da Muazzez Abacı Ses Ödülü'ne layıktı jüri tarafından.
Evet, Yine Zeki Müren'e, projelerine ve şarkılarına bir yıldır çok çok önemli katkılar sağlayan TRT sanatçılarından Ayfer Er de 6 Aralık Türk Müziği Günü jüri özel ödülüne layık görüldü Bilal abicim. Değerli bestekar Turhan Taşan'a da Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı sanat ödülü verildi. Kanal D'nin çok değerli haber spikeri Deniz Bayramoğlu'na da Zafer Cilas'ın sunum ödülü verildi Bilal abicim. ne güzel. Zafer Cilasun, Evet evet. Allah rahmet Zafer eylesin. Cilas'ın. Çok başarılı bir Amin. Yine haber spikeriydi. TRT yine tabii çok başarılı tabii bir herkesin spikerdi. örnek aldığı dönemin Herkesin örnek kişiymiş. aldığı. Onu da anmak istedik ve de onun ismi de çok büyük bir ilgi gördü. Ne güzel. Aynı zamanda da Bilal abi değerli magazincilerimizi de andık. Bu sene Vehbi Magazin ödülü verdik. Allah rahmet Yılın eylesin. gazetecisi seçtik. Allah rahmet eylesin. Vehbi Dinçan Magazin ödülü de bu gazetecilerden Pelin Çini'ye gitti. Sizin jüri başkanlığınızda. Evet, Pelinçini de değerli bir arkadaşımız. O da yıllarca Milliyet Gazetesi'nde yazı yazdı, köşe Evet. yazdı. Şu anda da YouTube'da program yapıyor. Güzel, seviyeli programlar Bir yapıyor. yıldır. Onu da tebrik ederiz, onu da kutlarız. E, Diğer ödülleri de biraz sonra konuşalım o zaman. Çok Şimdi önemli. en önemli ödül var. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan. Evet, Onların anketlerini de yaptırdık biz evet. Bilal abicim. Onu biraz Ee, sonra biraz sonra anlatalım. Biraz Evet. onu biraz sonra konuşalım. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'na da ödüller gitti arkadaşlar. Sizlerin halkın oyuyla bunu tespit etti. E, Onur Akay'ın medya organizasyonu. Onu biraz sonra konuşacağız. Caner dediğini yaptım. Ümran Keleş ikinci moderatör oldu. Caner'in önerisiyle arkadaşlar. E, Ümran Keleş de ikinci moderatörümüz oldu. Peki onu da Dilek Şenyurt'un bir mesajı vardı. Özel abonem, özel üyem Dilek Şenyurt. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar benim en çok sevdiğim sanat müziği eseri dedi. Tabii. Onurcuğum, söylediğin Bilal abi. repertuarında olan bir şarkı mı? Tabii ki sahnelerde senelerce okuduk Bilal abicim. O zaman bir kuble rica edebilir miyim? Müsait misiniz? Öyle mi? Evet. He? Tabii, tabii. Dilek Şenyurt geliyor. Şu anda Türk Günü o zaman böyle bir kuplesini okuyalım Bilal abicim. Gökyüzünde yalnız gezen kızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, 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 yalnızım. Harika, harika. Ağzına Teşekkür sağlık. ederim Leyla'cığım. Aklıma da Sağlık. açılmaya başlasın yavaş yavaş. Daha açılmamış. Bu şarkı da gerçekten çok güzeldir. Hem şiiri hem bestesi nihavent bir eserdir. İkinci kıtada da tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Hangi kalp hisseder ya kalır izim. Çok güzeldir gerçekten. Çok Dilek güzel. Hanım'a da hediye olsun. Ve bu Ya şarkıyla da herkesin Türk sanat müziği günü kutlu olsun o zaman. ne kadar güzeldi. Çok güzel oldu. Vallahi çok teşekkür ederim kırmadığın için. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, Almanya'dan özel abonemiz bir istekte Çok gittim bulundu. Frankfurt'a
Bilal abicim. aslında Evet. istekte de bulunmadı da en çok sevdiğim şarkı budur diye yazınca ben rica Evet. ettim. Bakay kırmadı bizi. Evet dostlar, dilerseniz sizler de özel abone, özel üye olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Dostlar, ve arzu ederseniz yine katıl butonunun yönlendirmeleriyle süper chat, süper etiket ve süper teşekkür de alabiliyorsunuz dostlar. Peki sevgili Onur Akay, bu Birce Akalay, Birce Akalay benim Evet. oyunculuğunu beğendiğim bir isim Birce Akalay. E, Güzel dizilerde, güzel filmlerde yer alıyor kendisi. Ancak geçtiğimiz haftalarda arabasını alkollü şekilde kullandığı için polis çevirmesinde ehliyetine 6 ay el konulmuştu. Ve önceki gün katıldığı bir galada gazeteciler bu konuyu sordular kendilerine. Hayatta yapmayacağım bir şeydi. Akıl tutulmasıydı. Bana güzel bir ders oldu dedi. Senelerdir şoförüm var ama o gün kendim kullanmaya mecbur oldum dedi. 1,12 promil alkollü çıktı. Biliyorsunuz 0,50 sınır, 0,50'yi aşınca alkol e, Tabii. kanda e, ehliyet alınıyor, ceza yazılıyor. Yani kendini bilmesi güzel değil mi? Büyük hatasını bu şekilde e, akıl tutulmasıyla, gerçekten akıl tutulması. Çünkü yani birisine zarar verebilirsin. Allah korusun kendine bir şey olabilir. Kaza yapıp da ve yani polis de sonunda elinden ehliyeti alır ki yakalarsa seni. Tabii. Ama herkes bunu böyle kabullenmiyor Onur Akay. Herkes Kabullenmiyor Bilal abicim. Üflemiyorlar. Ee, Ben polise rüşvet gören ünlü isimler bile gördüm. Reyna Layla zamanları. Bizim oradan çıkınca zaten Ortaköy'e gece bile 2 saat sürer. 1 dakikalık yani oradan Ortaköy e, Kuruçeşme'den 2 saatte gelemeyiz. Gecenin 3'ü cumartesi geceleri öyle trafik oluyor. Beşiktaş'ın o köşede de beklerlerdi zaten. polisler. Tabii bilirler o saatte çıkacaklarını. Ondan dolayı bizim böyle e, üflemek istemeyen, rüşvet vermek isteyenler olurdu zaman zaman. Ben görürdüm. Bazen arabasına bilmemek lazım ama mecburen bildiğim benim de oldu. Bir kere de bu son ama dedim bir kere daha öyle olunca da ben kendim polise şikayet ettim. Alkolü Aa, kullanıyor diye. Zaten polisler de orada beni tanıyor. Az mı gidiyorum onlara ifade vermeye? Konuşuyorum hepsiyle. O trafik olaylarında konuşuyorum. Diğer polislerde o zamanlar şeyler vardı böyle. Hala var herhalde. var. Reyna'dan çıkınca beni bir Boğaz'da gezdirirlerdi böyle. Öyle mi? Fasıllar yapar, sohbetler ederdik. Çok öyle vardır. Bilal abicim ama bence kendini bilmesi çok güzel. Yanlış olduğunu söyleyip de insanlara örnek olması hoşuma gitti. İnsan böyle birdenbire öyle bir akıl tutulması yaşayıp da yanlışlıklar yapabiliyor tabii insan. Alkol de varken insan yanlışlık. Alkol varsa bütün taksiler sizin yani. Niçin arabanızda gidiyor? Alkol içilecek bir yere gidiyorsanız sağlığa zararlı zaten. Bilal abicim arabalarını götürmesinler ya da araba varsa da araba park edip taksiyle gitsinler. Şoförü sonra getirsin arabayı. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Tabii. e, Birce Şimdi Akalay cezalar da çok arttı. Ehliyetler de alınıyor. Bir alınıyor. sürü yaptırımı var yani. Hem o hem e, insanın yani hem karşı tarafı hem kendi can güvenliğini ülkeye sokuyorlar yani. Tabii, tabii. Yani o ehliyeti geri almak için de tekrar testlerden filan geçiyorsun. Psikolojik testlerden filan geçiyorsun. Yani Tabii. bayağı bir sıkıntılı bir şey, bir durum.
Evet, ama dediğin gibi kendisini bilmesi ve bunu bu şekilde itiraf etmesi son derece güzel, son derece değerli. Ümran Keleş bu arada moderatör, yeni 2. moderatörümüz oldu Caner'le birlikte. Ümran hayırlı olsun. Caner'le işbirliği içinde. Eee Bilal abi ben şimdi konuşunca bunu Afra Çoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bu konuda tebrik ediyorum. Böyle mekanlara gidiyorlar. Bir kere araba kullanırken görmedik onları o şekilde. Hep şoförleri izlerler dikkat ederseniz. Onur Akay, o kadar güzel bir konuya değindin ki hakikaten öyle. Biz direksiyonda yakalanan o kadar çok ünlü biliyoruz ki bundan Tabii senelerdir. 4-5 sene öncesine kadar. Yakalanmayıp ben gözümle gördüm Reyna ile gecelerinde Bilal abi. Aynen öyle. Eee, İpek burada. İpek, astroloji uzmanı İpek Dönmez olarak burada şimdi. Bir başka, daha önceki soyadı İpek Dönmez. İpekçim sevgiler, sevgiler. Astrolojinin prensesi İpek de canlı yayınımızı izliyor. Öyle mi? Benden de sevgiler Bilal abicim. Sizin programlarınızı izliyorum ve tanıştık İpek Hanım'la sohbet ettik, konuştuk. Ya öyleymiş, evet. Evet, evet. Buradan ben de çok selam gönderiyorum. Güzel oluyor yayınlarınız. Evet. Dün İpek'i görünce şimdi aklıma geldi. İpek bir konu anlattı sevgili Onur Akay. Eee Evet, İpek'e sosyal medyadan birileri ulaşmış. Bizim canlı yayınlarımızı izleyen birileri ve İpek'in eee, evet. bu astroloji konusundaki başarılarını, deneyimlerini bilen insanlar bunlar. Ve ona demişler ki Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'dan uzaklaştır. Mert'i kurtar bu ilişkiden. Eee, bunu yap, bunu sağla. İşte ne arzu ediyorsan eee, sana verelim filan gibi böyle bir yaklaşım olmuş. Tahmin ediyorum. Evet ve bunun içinde beni daha evvel bilgilendirdi bu konuda. Dün yayından önce de konuşmuştuk. Nasıl, bunlar aklı başında insanlar mı, yoksa hani böyle genç kızlar falan olur ya, hani Mert'e kafayı takarlar falan da böyle sarhoşken ararlar ya da işte yasaklı madde kullanıp bir cesaretle ararlar İpek'i falan gibi acaba? Yok dedi. Son derece aklı başında insanlar dedi. Tabii aklı başında Evet, olur da evet. son derece Affedersin. ben tahmin ediyorum. Affedersin, çok affedersin. Hemen sözü sana vereceğim. Hani bir ismi açık. Yolu dinliyorum Bilal abi. Evet. Hani bir kötü bir şey yapıp da hani bunu başar. Hani kötülük yapıp da böyle hani koyuyorlar ya bir küçük kese içine Evet. falan. Bunu böyle yap. Bu yolla bir şey yap. Soğut Mert'i Afra'dan diye. Böyle yani. B ile başlayan, açık açık söyleyemiyoruz çünkü Evet, evet, tabii. bazen ağzımızdan kaçabiliyor ama yasak bu kelimeleri konuşmak. Ne diyorsun Onur Akay? Ay, yapan bile çoktur. Bile vardır. Var. Eminim ki ben çünkü bana da bir mesaj senelerdir bu konuyla ilgili geldiği için okudum şeyler. İşte zaten bu piyasayı karıştıran da bunlar. Yok işte o onunla sevgili, masada biriyle sevgili diye ortalıklara bütün bu işte değerli Afram fanlarını şu anda bizi de izleyen hep böyle kafasını karıştıran da bu gibi insanlar işte Bilal abicim. Sosyal medyaya yüksek sahte hesaplar açmışlar. Mesela bazı hesaplar ben Onur Akay'ım diye yazıyor. Benim paylaşımlarım paylaşıyor. Benim başka hiçbir Twitter'ım yok. Onların hiçbiri bana ait değil. Onu da söyleyeyim. İşte bunlardan insanları kandırıyorlar. Kesinlikle düşünmüşlerdir. Ee, yani Afra'nın da öyle fanları vardır. Ayır diye ayrılmasını isteyen. Mert'te de var. Mert'e aşık. Biraz Afra'ya aşık. Çok ilginç şeyler var. Burada söylenmeyecek kadar benim duyduğum, bildiğim ilginç şeyler var Bilal abicim. Yani insanlar nelerle uğraşıyorlar ya ve bunu ciddi ciddi kovalıyorlar. Yani bunun arkasında duruyorlar. Eee, Tabii duruyorlar hem de
Yani oralara gidip hani işi söylememek lazım bunu abicim. Kapılarının önüne falan da bırakıyorlarmış öyle şeyler. Öyle diyeyim. Yapma ya. Bu Evet, kadar daha gözleri önce dönmüş. Bu kadar gözleri dönmüş öyle mi? oralarda böyle şeyler bulmuşlar. O işte söylemediğimiz kelime anlatan şeyler. Evet. Burada Evin bir içine giren arkadaşları zaten artık çok az kişiyi eve alıyorlar. Eskiden böyle arkadaş şeyleri biraz azaltmışlar diye duydum. Bu söylediğin çok önemli. Bak, arkadaş çevrelerini süzgeçten geçirmiş olmaları ve çok az kişiyi eve almaları, bu çok önemli. Çünkü demek ki onların da dikkatini çeken bir şeyler oldu, yani zaman içinde onların da rahatsız olduğu bir şeyler oldu Ama çevrelerinde. onlar ne yaparsa yapsın. Mert Afra'ya şöyle diyor. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun. Hep böyle diyor. Onlar şimdi Devam et. herkes anlamıştır. Lütfen. Lütfen biraz devam et. Biraz. Karan filler gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli. Name şakıyorsun. Harika İşte be. Mehmet abicim, Harika. onlar ne yaparsa yapsın Mert Afra'yı büyüleyen gözleri yeşil yeşil bakıyorsun diyor. Ne güzel ya, ne güzel sesin, ne güzel. Birden bu geldi aklıma. Harika ya, harika. Nasıl da bak denk geldi. Yeşil Afra'nın gözleri, şarkıda da yeşil gözler geçiyor. Evet, Ne güzel denk. İşte evet. sanatçı ruhu bu ya. Sanatçı kalbi, sanat. Şarkılar büyülesin insanı, gözler büyülesin değil mi? Aynen öyle ya, aynen öyle ya. Onu demek istedim. Ay, Ee, Mutlu olduklarını duyuyorum. Biraz önce de Mustafa Ağda aradı beni. evet, Ödül için teşekkür etti. Mustafa Ağda'yı da Onur Akay Medya Ödülleri'nde yıl magazin muhabiri seçtik. TV8 gazete magazinden. güzel, Çok da başarılı Bilal abi biliyorsun. Senin jüri başkanlığında seçildi. güzel. Başarılara imza atıyor. Çok teşekkürlerini iletti. Ben nice başarılar, nice ödüllerin olsun inşallah dedim kendisine yayınlanmadan önce. Ama dedim ödüllerin çoğalması için Afra ile Mert'i el ele görüntülemen lazım bize dedim. Çok güzel, iyi demişsin. İyi demiş. Evet, vallahi dedim. Ondan sonra da ona bazı kopyalar da verdim. Bakalım böyle bir hazırlıkları var. Yakalayabilir inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Kopyalar verdim dediği, hazırlıklar var dediği, kendisine nokta atışı bazı bilgiler aktarmış olabilir Onur Akay. Ama Yaptım zaten bu sefer. Artık fanları bir el ele görsün onları. Bu görsün işte bu inşallah. işlerle uğraşan ne bileyim antiler biraz böyle çatlasın patlasın diye yönlendirdim biraz. Bilal abicim hiç yapmam ama ilk defa. Bak Sıla güzel bir şey yazmış. Diyor ki ama Afra'dan çekiniyor Mustafa Ağda demiş. Hakikaten Yok doğru yok bak hiç Sıla. çekilmiyor. He? Biraz belki de ama çekilmiyor. Onlar bu soruyu sormamasını başkaları istiyorlar bence. Ben sormadım Mustafa'ya. İşte doğum gününde de konuştu ya hem bahsetti hem de işte onlar hep yapım firmasının istekleri. Yani hayatımda kimse yok işimle dizi başlayacak Bilal Tabii abi. tabii. İşimle ben anılmak istiyorum gibi şey. Onun üzerinde şu anda hayatımda şu anda kimse yok demesi. Zaten Afra'yı biliyorsunuz her doğum gününde e, benim iş arkadaşım der. Sonra yakalanır. Her doğum gününde böyle açıklama yapar. Onun huyudur. 3 sene evvel de söylemişti. İlk çıktıkları zaman da Mert benim iş Hatta arkadaşım bir dedi. kere bir doğum günü açıklaması
öyle bir şey söyledi ki e, hayatında olduğunu bile belli etti. Neydi unuttum ben ya. Benim hayatımda Mert Ramazan derken öyle bir şey söyledi ki yakalar yani anlayan. Çok doğru söylüyorsun. Yok şimdi Mustafa Ağda Bir de çekiliyor çok derken insanlar, çok iyiler. evet. Sıla Mustafa Ağda Afra Saraçoğlu'ndan çekiliyor derken ne demek istediğini anladım. Şimdi Mustafa Ağda senin söylediğin de çok doğru. Afra Saraçoğlu'na diyor ki bir sürü şey sorduktan sonra en son ayrılmadan evvel özel hayatınız nasıl gidiyor? Zaten özel hayatınızda bir şey yok biliyoruz filan gibi kendi sorusuna kendi cevap veriyor. Hatırladın mı Mustafa? Evet, evet, evet. Tabii. Ama orada Herhalde. aklına birdenbire menajerinin Mustafa'ya yaptığı tembih geldi herhalde. Tembihlemesi geldi herhalde. Aslında Afro'nun menajerinin olabilir. hani özel hayatı fazla sorma, üzerine gitmek, sıkıştırma diye. Havalimanında şu saatte şu uçakla gelecek, tamam git ama yani sakın sıkıştırma filan, hani Mert'i sorma, şunu sorma filan diye herhalde aşk hayatı sorma, bak proje var filan diye. Bilal abi yakalayamazsa senle ikimiz çıkıp havalimanına gidelim. Sen öyle bir sorular sorarsın ki hemen konuşturursun. Asıl gazeteci sensin. Vallahi İstanbul'a bir geldiğinde gidelim beraber. Onları bir uçak ilişimi tutalım bakalım ne olacak. Gidelim, ciddi söylüyorum gidelim. Bir Tabii. geldiğinde Seni gidelim. görünce zaten artık onların dili tutulur, hiç konuşamazlar. Hay Allah İşte ya. ben Sevgili haftada çok iyi insanlar Bilal abicim. Biz evet, yaptığımız şey ne deniyor? Anket hep yaptık. Türk sanat müziğinde çok büyük bir jürimiz var biliyorsunuz. evet, Diva başkanımız Diva Bülent Ersoy da jüri başkanımızdı. 2 yıldır. Bu anketi yapan bizim editörlerimizle çalışan ilgili organizasyonu bulunan kişiler, işte bazı isimler de önemli jüri. Afra Saraçoğlu, Hande, Demet Özdemir gibi. Yine Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu da vardı. Benim önerim değil de jürinin öneri. Onların hepsi değerlendirildiğinde inanamazsınız Bilal abicim. Yani başka kategoriler için de anket yapmıştık mesela. Hepsi o kadar öylesi hiç görülmedi yani. %95'in Türkiye'deki yani demek ki herkes bunların ödül almasını istiyor. Yani %95 insan, %95'i Mert hak ediyor, Afra hak ediyor diyor. ne kadar güzel bir şey. İnanamazsınız. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Ne Ne kadar kadar güzel. büyük bir ilgi bırakmışlar. Çok şaşırdık. Jüri de zaten onları çok fazla sayıda istedi. Sözde Bilal Özcan da bunları beğendi Bilal abicim. Sen de kararlı. Estağfurullah, estağfurullah. Eee, İmtiyaz sahibi olduğum için. Estağfurullah. Yani bu gençler Bilal tabii abicim ki benim telefonumun sesi neden gidiyor? Sürekli telefonum çalıyor. Ben böyle onu reddediyorum. Sonra tamam, sesi alıp götürüyor. Şimdi yine gitti. tamam ama düzeldi, düzeldi, Çok az düzeldi. duyuyorum sizi. Düzeldi. Caner var, yayın var yarın pazar günü yayın var saat 18'de. Yani Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bu ödülü zaten hak ediyorlar. Aslında bütün ödül törenlerinde dizilerle ilgili en iyi oyuncu branşı olduğu bütün ödül törenlerinde ikisine verilmesi lazım. Ama maalesef işte bazı ödül törenleri danışıklı dövüşlü, torpilli oluyor. Dümenler, üçkağıtlar çeviriyorlar ve hak edene verilmiyor. O yüzden de zaten Tabii Mert bizde Ramazan verildi vallahi Bilal abicim. Sizin gibi bravo. isimler jüride olunca Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir biri kadınlarda biri erkeklerde yılın oyuncusu seçilerek Altın Oscar'la ödüllendirildiler. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir
gece bir tören düzenlemiyorsun ama değil mi? Öyle bir şey. Seneler dedik Bilal abicim. Evet, Dün 2 gün önce şeyde açıklandı bizim ödül törenlerimiz. Yenikapı'da ödül sonuçlarımız. Yenikapı'da etkinlik alanında açıklandı. Radyo Alaturka'da canlı yayınla verdi. çok Akşam da Bursa'da tekrar yapılıyor. Zeki Müren'i de anıyorlar. Zeki Müren Vakfı başkanları, müdürleri de orada bütün ödülle ilgili her şeyi açıklayacaklar seyirci önünde. Ben burada sahnede olduğum için katılamıyorum. Medyadan gidenler var. Jürimizden gidenler var. E, Valla benden bile çıktı Bilal abicim. Ben yapmasam da Türk Sanat Müziği günü artık o günü herkes ödül yapıyor. Ödül töreni gibi konser düzenliyor. Arada da ödülleri böyle e, anıyorlar, bahsediyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde kutlanırken bu Zeki Müren Büyük Ödülü'nü veriyorlar. Emel Sayın'a bu sene gitti Zeki Müren Büyük Ödülümüzde. çok güzel. Zeki Müren'i de rahmetle anıyorum, Çok güzel. özlemle anıyorum. Yeri dolduracak büyük sanatçımızı. Diva Bülent Ersoy'a da çok teşekkür ediyorum, yapıyorum. Katkılarından dolayı 2 yıldır jüri başkanlığı yapıyor. Çok büyük Çok katkıları güzel. var ve Bilal Özcan'a da huzurlarınızda Bilal Özcan o büyük katkıları için çok teşekkür ediyorum. Canım Bilal benim. Özcan gibi bir dueyenin jüri Estağfurullah. başkanı olması Estağfurullah. çok farklı katkısı oluyor bu ödül törenine Bilal abicim. Estağfurullah. Benim için bir onur sevgili Onur Akay. Bülent Ersoy'un öyle hanımefendi bir ismin, bir sanatçının büyük bir değerin de bu ödül töreninde jüri başkanı olarak bulunması hakikaten ödül törenine başka bir anlam veriyor. Bülent Hanım'ı da kutluyorum katkılarından dolayı. Sevgili Onur Akay, Bursa'da neden düzenleniyor? Çünkü Bursa, yurt dışından bizi izleyen yabancı seyircilerimiz için söyleyelim. Bursa, büyük sanatçı Zeki Müren'in doğduğu şehir, memleketi. Evet, Bugün de onun doğum günü anılıyor, kutlanıyor ve Onur Akay ödülleri bu gece Bursa'da da bu konser sırasında Zeki Müren özel gecesinde tekrar anons edilecek, duyurulacak. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ederim. Katkılarından dolayı yayınıma katıldığın için. Seni fazla tutmak istemiyorum çünkü programım var. Birazdan hazırlanacaksın ve çıkacaksın biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki ben varsın. teşekkür ediyorum Bilal abicim. Bütün Afran fanlarını da içeri alsın. Aşkları iyi gidiyor. Geceleri Sarıyer'deki Mert'te set bitiminde falan Afra oraya gidiyormuş. Oradalarda. E, Nadiren herhalde eve gidiyor. Mert yanına gidiyor. Zaten sette çalışıyor. Çok mutlular, iyiler yani benim aldığım bu yönde ve sağlam duyumlar. İnşallah el ele yakalayacaklar bakalım. Ben biraz bu konunun üstünde duruyorum Bilal abicim. Sevgiler, saygılar, mutlu bir cumartesi gecesi dilerim efendim. Tekrar Türk Sanat Müziği gününüz kutlu olsun. Onur Akay'cığım görüşmek üzere inşallah. Sevgiler. Sevgiler. Değerli dostlar, demin bir özel üyemi mi gördüm acaba? Nerida'yı mı gördüm? Nerida Manzano'yu mu gördüm Arjantin'den? Onun selamı mıydı? Onu görüp de geçmiş olmayayım. E, Dilek Şahin buradaydı zaten, özel üyem. Caner burada zaten, özel üyem Caner aynı zamanda, hem moderatörüm. Samiye Yüksel burada mıydı? Samiye Yüksel yok değil mi Caner? Samiye Hanım gelmedi. Delfina Dimasio, Şili'den özel abonem burada mıydı? Ee, evet, Delfina Dimasio da değil. Ve Ümran Keleş de yeni ikinci moderatörümüz. Onu da bugün tayin ettik. Hayırlı olsun Ümran. Bir dakika. Delfina. Nelida Manzano. Evet, Arjantin'den. Hola Nelida. Hola Nelida Manzano. Hoş geldin Nelida. Kendine iyi bak. Biz de kapatıyoruz. Biz de kapatıyoruz. Evet, Onur Akay'ın sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla renklendirdiği bir Türk Sanat Müziği Günü programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadım ben de. Onur Akay'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben Hepinize teşekkür ederim. sevgiler.
Görüşmek üzere. Onurcuğum görüşmek üzere. Sevgilerimle Bilal abi. Sevgiler, sağ olun.